özlediniz, biliyoruz. Biz de çok özledik. 360 robot süpürgeler bomba gibi yepyeni modelleriyle Sherman teknoloji güvencesiyle ülkemize gelmeye devam ediyor. İlk bombaları 360 S8. Türkiye'de ilk defa robot kafalar farkıyla, tabii ki Sherman teknolojinin destekleriyle robot kafalar takipçilerinin beğenisine sunuyoruz. Robot kafalar tarzında deneyimledik, inceledik, testlere tabi tuttuk. Karşınızda 360 markasının ilk modüler tasarım robot süpürgesi 360 S8. Dediğimiz gibi 360 markasının ilk modüler tasarım robot süpürgesi 360 S8. Modüler tasarım ne demek? Hemen şöyle kısa bir özetle izah edelim. Modüler tasarım demek daha küçük, daha alçak, daha minimal ama içinde daha çok özellik barındıran, daha fonksiyonel, daha zekice tasarlanmış robot süpürge demektir. Şimdi 360 markası ilk modüler tasarımlı robot süpürgesi olan 360 S8'de bizlere neler sunuyor? Şöyle panelinden bahsedelim. Görmüş olduğunuz gibi yine mat beyaz güzel bir tasarım. Bazı noktalarda ince şöyle parlak beyaz espriler var ki gayet şık. Yani tasarımına bile özen gösterilmiş, vakit ayrılmış, üzerinde kafa yorulmuş bir tasarıma sahip, öyle söyleyeyim. Görmüş olduğunuz gibi klasik lidar kulemiz. Şöyle üzeri mat, kenarları parlak. Şurada klasik açma kapama tuşumuz, evine dön tuşumuz, home tuşumuz. Lidar kulesinde şöyle yine klasik çarpışma switch'imiz var. Yani robot 9,5 santimden daha alçak bir, atıyorum, mobilyanın altına girdiğinde, şu noktaya geldiğinde, mobilyaya temas edip şunu yaptığında, yani temasla beraber switch aktif edildiğinde burada bir engel olduğunu algılayıp kendini riske atmayıp geri çekiliyor. Onun dışında şöyle modüler tasarımın farklılıklarından bahsedeyim. Modüler tasarımlarda adettendir. Şurada bir açma kapama tuşu var. Hoparlörümüz var. Diğer tarafta da hava çıkışı var. Bu açma kapama tuşu enerjiyi açıp, yani enerjiyi kesen, enerjiyi aktif eden bir tuş. Normalde yine siz açma kapama işlemini uzun basarak buradan power tuşundan yapıyorsunuz. Şöyle ön çarpışma sensör penceresi diyeyim. Gördüğünüz gibi daha geniş bir yapıya sahip, tasarıma sahip. Yine TOF duvar sensörü. Aynı şekilde o da gayet geniş bir pencereye sahip. Burada bu iki geniş pencerenin mantığı yine zekice tasarlanmış, daha geniş bir görüş açısı sağlıyor. Şurada yine beyaz bir çarpışma kauçuğumuz var. Şurada 360 S8 serisi Clean, Cleaver, Cleasy. Yani burada robota yakışır, robotun modüler tasarımına barındırdığı küçük ama önemli detaylara yakışır bir, robota göre bir slogan tasarlamışlar, düşünmüşler. Bunun detayına gireceğiz. Ne demek istediğimi videonun ilerleyen dakikalarında, saniyelerinde anlayacaksınız. Hemen şöyle alt tarafına geçelim. Görmüş olduğunuz gibi klasik bir robot süpürgenin alt paneli. Modüler tasarımlarda genelde şarj kontakları ön tarafta olur. Yani robot önden şarjına yanaşır. Şurada sarhoş tekerleğimiz var. 3 adet düşme sensörümüz var. Klasik, gayet güzel tasarlanmış. Dişleri böyle aralıkları boş, et yapısı güzel olan bir tekerlek modülümüz ve tekerleklerimiz mevcut. 1 adet sağ tarafta olmak şartıyla klasik yan fırçamız var. Yan fırçamız ilk defa 360 markasında şöyle bir tasarıma sahip. Genelde vidayla sökülüp takılabilendi. Nihayet modüler tasarımın da katkısıyla o da gayet konforlu bir şekilde tak çıkar, klik veya çıt çıt dediğimiz sistem, şöyle tutup biraz çektiğinizde çıkıyor. Şöyle bastırdığınızda yerine giriyor. Gayet basit, konforlu, rahat. Onun dışında gelelim bombalara. Ne demiştik? Modüler tasarım, akılcı, konforlu dizayn. Şimdi daha önce bizim deneyimlediğimiz robot süpürgelerin hiçbirinde ya da internet üzerinden incelediklerimizde, baktıklarımızda karşılaşmadığımız, yine modüler tasarımın getirdiği bir, yine 360 markasının ince düşündüğü ama gayet yakışmış olduğunu düşündüğümüz bir
tasarım özelliğinden bahsedeceğim. Su haznesi ve toz haznesi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi combo ama combo değil. Ne diyor bu diyeceksiniz. Combo demek 2 yani 1, ikisi bir arada demektir. Ama burada ikisi bir arada konumlandırılmış ancak ikisi birbirinden bağımsız. Hemen kafalar karıştı, anlıyorum. Şöyle gösteriyorum. Bakın. Dışarıdaki anlayacağınız üzere su haznesi, içindeki su haznesinin içine aldığı şu kareye benzeyen, dikdörtgene benzeyen toz haznesi. Şöyle basit bir tuşla birbirinden ayrılıyor. Hemen şöyle yeri gelmişken su haznesinden bahsedelim. Su haznesinin kapasitesi 320 mililitre. Gayet yeterli. Peristaltik pompaya sahip. Yani elektronik kontrollü bir su mop sistemine sahip, özür diliyorum. Bu da şu demek oluyor. Uygulama üzerinden 3 seviyede suyun damlama, akış seviyesini kullanıcılar kontrol edebiliyor demek. Şöyle bırakalım. Şöyle gördüğünüz gibi güzel yeşil, böyle bir dikkat çekici bir kauçukla kapak yapılmış. Web sitesinde bununla ilgili gerekli uyarılar var. Biz de hatırlatmış olalım. 360 markası hiçbir robot süpürge modelinde su haznesinin içine kimyasal ya da doğal, yani koku vesaire olur, işte yüzey temizleyici olur kimyasal anlamında, veya doğal olarak da sirke vesaire katkı maddesi kabul etmiyor. Konulmasını önermiyor. Bunu da buradan tekrar hatırlatmış olalım sizlere. Gelelim toz haznemize. Toz haznemizin kapasitesi gayet yeterli. 360 mililitre bir kapasiteye sahip. Şu üst bölgede şöyle HEPA filtremiz mevcut. HEPA filtremiz çok basit bir şekilde çıkıp tekrar yerine giriyor. Şöyle bir toz haznesi ile HEPA filtre arasında bir tül bir filtre var ekstra. Bunun mantığı toz haznesinin içindeki tozun, pisliğin direkt HEPA filtreye temas etmemesi. Ufak partiküllerin de bu tarafa geçmemesi. Böylece HEPA filtrenin ömrü uzuyor. Bundan ziyade asıl yararı, bu sonuçta bu robot yerdeki pislikle beraber emiş yapıyor. Havayı emiyor ve filtreleyip dışarı, yani bize tekrar solumamız üzere evimize, mekanlarımıza geri bırakıyor. Çıkış yapıyor. Burada da havayı daha iyi filtrelemiş, daha sağlıklı bir ortam havası sağlıyor bize. Çok sevdiğimiz bir tasarımdır. Basit bir tül gibi bir filtre. Şöyle kapağını, toz haznesinin şuradan açıyoruz. Bakın, modüler tasarım, modüler dizayn, akılcı tasarım ne demek? Görüyorsunuz. Kapağı açtığınız an toz haznesinin içi olduğu gibi meydanda, eliniz ulaşabiliyor. Şöyle klasik kutu içinden zaten şu bıçaklı, saçları falan kesmeye yarayan bıçaklı fırçamız çıkıyor. Bunu bu şekilde ters çevirip poşete pisliği döküp şu şekilde çok konforlu bir şekilde her tarafına hükmedebiliyoruz. 360 markası modüler tasarım, ilk modüler tasarım robot süpürgesinde bildiğiniz mermiyi boşaltmış. Ne varsa, ne olabilecekse kullanım adına kullanıcıya, tüketiciye kolaylık sağlayacak neler varsa hepsini uygulamışlar. Yine hoşumuza giden küçük bir detay ama hayat kurtaran bir detay. Toz haznesinin emiş ağzına şöyle bir şeffaf valve koyuluyor. Bunun mantığı şu: temizlik bitti. Siz bunu robottan söktünüz, toz haznesini. Elinizde taşırken, işte çöp noktasına, çöpe giderken şuradan sallanarak, sizin elinize sallanarak ya da işte düştü, bir şey oldu, İçeride hapsettiği tozu, pisliği dışarıya bırakmıyor. Bu sadece emişle beraber açılıp içeri pisliğin girmesini sağlıyor. Şurada da temiz hava girişi var. Dediğim gibi küçük ama hoşumuza giden bir detay. Hayat kurtarır. Şöyle bakın. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Yani belki size garip gelebiliyor. Ya ne diyor bu? Ne var ki bunda? Abi çok şey var. İnanın çok şey var. Bu bir tasarımdır. Bu bir dizayndır. Bu bir akılcı tasarımdır. Ciddi söylüyorum. Devam edelim. Şimdi dostlar, bakın, öncelikle şunu da belirteyim. Malzeme kalitesi, şu dış paneldeki, bakın şu et kalınlığına bakın. Şuraya bakın. Şu tasarımın güzelliğine bakın. Sağlamlığa bakın. Şöyle löp löp. Elinize aldığınız zaman sapasağlam, esnemeyen bir sağlam bir panel. Beton gibi ya, tank gibi.
Gerçekten birçok robot süpürge inceledik. Yani böyle premium model dediğimiz robot süpürgelerde bile karşılaşmadığımız demeyeyim, premium modellerdeki gibi onların seviyesine yetişmiş, 360'a level atlatmış bir panel kalitesinden bahsediyorum. Gerçekten çok başarılı. Yani dediğim gibi 360 markası bu S8 modeliyle bildiğiniz şarjörü, mermiyi boşaltmış. Şöyle dikkatimi çeken bir tasarım harikasından daha bahsedeyim, özellikten. Şu bizim çarpışma sensörümüz, ön tamponumuz. Şu da alt panelimiz. Arasında yani çarpışma tamponu, ön tampon biraz daha kısa. Alt panelin şu ön bölümü de şöyle oval. Bunun ne yararı var? Robot sert zeminden, parkeden atıyorum, halıya çıkarken zorlanmıyor, halıyı önüne katmıyor. Ve aynı şekilde halıdan parkeye inerken ya da belli bir yükseklikten eşik geçerken tak tuk diye önüne vurmuyor arkadaşlar. Basit ama düşünülmüş ve uygulanmış bir özellik. Şöyle alt kısımdan devam edelim. Bu arada bu canavarın emiş gücü 2700 PA. Yani 360 markasının en yüksek PA'sıdır. En yüksek emiş gücüdür. Ama her zaman söylüyoruz, yine söyleyelim. Emiş gücü de önemli. Ancak emiş gücünün 4000-5000 olması demek iyi süpürüyor, iyi çalışıyor demek değildir. En yüksek emiş modunu sadece ihtiyaç halinde kullanmanızı öneriyoruz. Fanın, robotun yorulmaması adına, pilin ömrünün kısalmaması adına. Robot süpürgelerin amacı her zaman söylediğimiz gibi sık sık temizleyerek evdeki tozu, pisliği kontrol altına almaktır. O anlamda da yani en yüksek PA'sı, yani emiş gücü olan robot süpürge en iyi temizleyen demek değildir. Birçok premium markanın modellerine bakın. 2000, 1500 bile vardır. 2200'dür. Yeterlidir. Önemli olan ana fırça ve hava yolunun tasarımıdır. Bu detaylarla sizi boğmayacağım. 360 S8'de yenilikçi, konforlu özellikleri anlatmaya devam ediyorum. Mop braketini sökelim. Bakın. Mop braketi ve mop bezi. Bununla ilgili de 360 firması S8'de mermiyi boşaltmaya devam etmiş. Şuralara şöyle 3 adet cep yapmış. Bakın alt tarafı şuralar cırt cırtsız. Cırt cırtların braketteki yaygınlığı da gayet başarılı. Malzemeden kaçmamışlar. Tebrik ederim. Şöyle yapalım. Sert bir zeminde şu ceplere şu arkadaşı geçirelim. Bakın. Cırtlar yakalamadan geçiriyoruz. Sonra şöyle gergin bir şekilde, çok basit bir şekilde ve gergin, tamamen mop braketine eğilmiş bir şekilde bezimizi takıyoruz. Şöyle bir olay var. Yine tasarımda yenilikçi bir özellik var. Bakın şu aralığı görüyorsunuz değil mi? Şöyle göstereyim. Yine bu aynı ana fırçadaki ana fırça kapağının hareketli olması gibi mop braketi de hareketli. Yani buraya böyle sabit, dümdüz değil. Robot işte yüksekliklerden, alçaklıklardan ya da işte zemindeki düz olmayan açılardan girerken çıkarken bazı yerleri pas geçiyor mop yaparken, ama bakın şöyle orada pas geçebileceği bir nokta yok. Zemindeki tüm dalgalanmalara, şekil bozukluklarına ayak uydurabilen bir tasarım söz konusu. Bunu da pas geçmek istemedim. Onun dışında bu arkadaş dursun. Dediğim gibi mop braketi ve su haznesinin özel tasarımı sayesinde zemindeki yükseklik ve alçaklıklara denk geldiğinde amortisörlü yaylı gibi bir yapıya sahip. Bu da mop performansına gayet olumlu yönde katkı sağlıyor. Yani paspaslamadan geçtiği noktaların oranı, sayısı çok azalıyor. Yeri gelmişken dock ünitesinden, yani şarj ünitesinden de bahsedeyim. Şöyle burada gördüğünüz robotta bulunan kontakların karşılığı var. Şurada kızılötesi robotta paslaştığı sensör, şurada bir ışığı var. Ama yine bizim sevdiğimiz küçük ama önemli bir detay. Şurada şu kablonun sizin ihtiyacınıza göre, kullanacağınız mesafeye göre fazlalığını buraya saklayabiliyoruz. Küçük ama
beğendiğimiz bir detay olduğu için pas geçmek istemedim açıkçası. Şöyle size yine 360 S8'de karşılaştığınız ana fırça ile ilgili düşünülmüş, üzerine kafa yorulmuş, zekice tasarlanmış birkaç özelliğinden bahsedeceğim. Şunu bir alalım. Şöyle. Şimdi normalde birçok robot süpürgede ana fırçanın alt panele konumlandırılma şekli tam ortaya, daha kuyruğa, arkaya yakındır. Burada fark ettiğiniz üzere 360 S8'de farklı bir tasarım var. Ne var? Şurada bakın daha bir boşluk var. Bu tarafa, yani robotun sağına, yan fırçaya, sağındaki yan fırçaya daha yakın bir şekilde tasarlanmış. Burada neyi hedeflemişler? Bakın yani cidden 360 markası burada çok zekice bir tasarım yapmış. Yan fırça bildiğiniz gibi panelimiz yuvarlak olduğu için duvar diplerindeki, köşelerdeki tozu, pisliği daha çok biriken, köşelerde biriken, köşelere itilen tozun, pisliğin şöyle kürenerek ana fırçaya tahliye edilmesi ve ana fırçanın yakalayarak toz haznesine aktarılmasını hedefler. Burada bunu, yani ana fırça mekanizmasını yan fırçaya sağa doğru yakın yapmalarının bence mantığı, bizce mantığı daha çok toz pisliği pas geçmeden, boş geçmeden ana fırçanın yakalamasıdır. Bitti mi? Hayır. Yine ilk defa 360 S8'de karşılaştığımız bir ana fırça özelliği var. Ana fırça yuvaları, mekanizmaları iki tipte oluyor. Sabit, yani 360 S8'de olduğu gibi sabit. Bazılarında da bu mekanizma komple esneyerek zemindeki eğimlere, yüksekliklere, inişlere, çıkışlara, halıdan sert zemine, sert zeminden halıya çıkışlardaki o kesişme noktalarında daha iyi bir zemine oturma ve kavrama sağlıyor. Bunun da temizliğe olumlu katkısı var. Peki diyeceksiniz ki ya robot kafalar, hem diyorsunuz hareketli ana üniteler, ana fırça üniteleri daha iyi temizlik sağlar, hem de diyorsunuz ki 360 S8'de sabit bir ana fırça mekanizması var. Yani dediğinle çelişiyorsun. Tamam, haklısınız. Hemen açıklayalım. Ana fırça yuvası, mekanizması sabit. Haklısınız. Ama gel gelelim yine bir tasarım harikası. Ana fırçanın kapağında, şu kapakta bakın. Şu ana fırça kapağımız. Şöyle bir tasarım yapmışlar. İçinde bir kapakçık daha var. Bir kafes dediğimiz. Şurada bakın kauçuk küreme bariyerimiz var. Ki bu genelde siyahtır. Bunda şeffaf yapılmış. Muhtemelen birçok robotta siyah kullanılanlarda siyah rengin dezavantajları ile ilgili geri dönüşler almış olabilirler diye düşünüyorum. Yani bunu durduk yere şeffaf yapmamışlardır. Robotun altında olan bir şeyi niye şeffaf yapsınlar diye düşünüyorum. Neyse, asıl konumuzdan sapmayalım. Bakın. Görüyor musunuz? Alın size hareketli ana fırça kapağı. Ana fırça mekanizması değil, hareketli ana fırça kapağı. Yani ana fırça mekanizmasının hareketli olmasına yakın bir performans sağlayan bir özellik. Ben ilk defa gördüm, biz ilk defa gördük. Gayet de hoşumuza gitti. Bunun biz tüketicilere yararı, dediğim gibi sert zeminden yumuşak zemine, halıdan parkeye, parkeden halıya çıkarken veya zemindeki, sert zemindeki zemin dalgalanmalarına robot daha iyi adapte olarak daha az tozu pisliği pas geçme, daha çok tozu pisliği küreyerek ana fırçaya tahliye etme vazifesini görüyor. Gerçekten harika düşünülmüş bir özellik. Ana fırçamızdan bahsedelim. Bakın kapağı da şöyle göstermiş olalım. Ana fırçamız şöyle combo. Hem kıl hem kauçuk bariyer. Klasik. Bu ana fırçalarda da genelde şu sağ ve soldaki mekanizmalar çıkıp tekrar takılabiliyor oluyor. İki ayrı parçanın ara birleşim noktasındaki, kesişim noktasındaki boşluklara saç ve kıllar dolanarak, özellikle saçlar dolanarak ana fırça temizliğinde tüketiciye çok zorluk çıkarıyor. Bunların sökülebilir olması daha pratik bir temizlik sağlıyor. Haklısınız. 360 S8'de bunlar sökülemiyor. Yine bir dezavantaj mı? Düşünülebilir, öyle düşünülebilir ama şöyle diyeyim. Burada da şöyle bir tasarım yapmışlar. Bu yandaki mekanizmaların şu noktalarını bakın şöyle tek bir parça, yekpare parça. O yüzden araya girebilecek bir kesit, boşluk yok. Buraya yine bir şeyler, saçlar dolanacak. Orada da şu içinden, kutu içinden çıkan
saç kesme bıçağımızla temizleyeceğiz. Böyle bir ana fırçaya sahip combo bir ana fırça, hem kıl hem kauçuk bariyer. 360 S8 360 markasının diğer ürünleri arasında bence S7 ve 360 S7 ve 360 S9'un tam ara bir modeli. Yenilikçi, modüler tasarımlı bir modeli. Şöyle örnekleyelim. S7 ve S9'un yüksekliği 10 santimken S8 9,5 santim. Yani yarım santim çok şey fark ettiriyor, emin olun. S7 ve S9'un emiş gücü 2200 Pascal'ken S8'de 2700 Pascal. S7 ve S8'de 22 adet sensör var. S9'da 25 adet. Tabii ki S9 zamanının amiral gemisiydi. Bunu da göz ardı etmeyelim. S7'nin toz haznesi 580 mililitre. S9'unki 420 mililitreydi. S8'inki 360 mililitre. S7'nin bildiğiniz gibi doğal damlatmalı su haznesinin kapasitesi 170 mililitre, düzeltiyorum. S9'unki 200 mililitreydi ki S9'da benim şikayet ettiğim demeyeyim de gözüme batan eksi özelliği oydu. Şimdi arkasından konuşuyor gibi olmayalım. İyi vakit geçirdik kendisiyle. Güzel anılarımız oldu. S8'de ise su haznesi 320 mililitre ve elektronik kontrollü bir su haznemiz var. Bataryalar dediğim gibi S7'de 3200 mAh, S8'de 3200 mAh, S9'da 5200 mAh'di. 360 akıllı robot süpürgelerin uygulaması. S8'de de S serilerin tümünde olduğu gibi aynı altyapıya, aynı grafiklere sahip. Tabii ki ufak farklılıklar var. Özellikle gelişmiş ayarlar bölümünde daha base, daha sade bir menü tercih edilmiş. Ama onun dışında S serisinde, S10 dışında diğer S serilerinde yani S5, S7, S9'da ne varsa S8'de de aynısı var. Çok bir fark yok. Şöyle bir ekran karşılıyor bizi. Başlat dediğiniz anda tam ev temizliğine başlıyor. Şurada fırça rulosu, filtre, sensör, yan fırça gibi verdiği yüzdesel değerler. Bu donanımların, bu aksesuarların temizlenmesiyle ilgili bir sayaç, takometre. Şuradaki oka, sağdaki oka tıklayarak şöyle bir karşımıza haritamız çıkıyor. Üstte ana sekmeler var. Oda belirtin dediği oda temizlik modu, buradan seçerek hangi odaya hangi sırayla gitmesini istiyorsanız sıralı temizliği seçiyorsunuz. Otonom temizliği seçtiğinizde birden fazla odayı seçerseniz robot algoritması en kısa sürede en verimli çalışmayı hesap ederek bir sıralama yapıyor. Ben genelde sıralıyı tercih ediyorum. İşte önce çocuk odasını temizlesin, sonra koridoru temizlesin, en son mutfağı, hani kırıntıların, tozun, pisliğin bir nebze daha çok olduğu odaları en sonlara bırakmayı tercih ediyorum. Burada işte süpürme modu, süpürme ve paspas, yani hem süpürme hem paspas yapma modu, sadece paspas yapma modu var. Bunlar için zaten paspas opsiyonunu kullanabilmek için paspas bezini ve paspas braketini takmanız gerekiyor. Tam ev temizliği dediği bütün evi temizle, direkt şurada şimdi temizliğe bastığınız anda seçtiğiniz vakum gücünde, işte sessiz, standart, güçlü ya da en üst seviye, tüm evi temizliyor. Şöyle söyleyeyim, standart modda halının üzerine çıktığında halının kalınlığına ve dokuma yönüne göre güç arttırma modunu aktif ediyor. Yani halıda daha iyi bir vakum gücü sağlıyor. Ama artık vakum güçleri ve airflow, yani hava yolları teknolojileri akıllı robot süpürgelerde çok geliştiği için çok da bu güç arttırma moduna gerek var mı? Ufak ufak firmalar bundan vazgeçiyor gibi ya da üzerine artık eskisi kadar düşmediğini düşünüyoruz. Şahsi fikrimiz. Tam ev temizliği bu şekilde. Şurada belirtilen alan dediğinde, alanı ayarla dediğinizde size şöyle yeşil bir kutucuk oluşturuyor. Bu kutucuğu, yani robot nereyi temizlesin istiyorsunuz, oraya, o bölgeye ya da odaya, size kalmış, tercih edebiliyorsunuz. Benim haritamın kirliliğine, şekilsizliğine bakmayın. Robot üzerinde acayip testler yaptığım için biraz şekli şemali kaydı, buna takılmayın. Sizinki çok daha sağlıklı, stabil bir harita olacaktır. X2 dediğimiz, X1 seçtiğinizde bölgeyi sadece tek yönde süpürüyor. X2 seçtiğinizde hem enine hem boyuna, yani petit kare, petit kare, 2 kere temizlik, adını her ne koyarsanız, ki çok daha detaylı. Birinci turda atladığı ya da etrafa yan fırçanı savurduğu bir tozu pisliği ikinci turda illaki alıyor. Bu 360'ın
bizim bildiğimiz kadarıyla, bizim tanıştığımız kadarıyla 360'ın ortaya koyduğu bir özellik. Sonrasında neredeyse artık her robota dahil edildi. Sınır dışı alan dediği de şöyle kırmızı bir kutucuk atıyor. Bunlardan sayısız şekilde, yanlış hatırlamıyorsam üst limit 30 diye hatırlıyorum. O kadar seçip işte şu köşede çocuğun oyun alanı var, buraya girme. Alanlar belirleyebiliyorsunuz. Kırmızı seçenek, şurada gördüğünüz artı seçeneği, vakumlama artı paspas, yani her iki modda da hiçbir şekilde robot oraya girmiyor. Sınır dışı alanı şu mavi artıda ise, şu mavi olan, bunu seçtiğiniz bölgeye paspas yapmak için girmiyor. Yani ıslanmasın, nem olmasın dediğiniz bir alan varsa, halı olabilir. Ne bileyim, tercihinize kalmış. O alanı paspaslamasın dediğiniz bir alan varsa oraya paspaslamıyor, ama süpürme modunda, vakum modunda süpürüyor. Bildiğiniz klasik özellikler. Sanal duvar dediğimizde şöyle bir çubuk, işte seçtiğiniz yere, atıyorum şu odanın şuradan sonrasına, üst tarafa, isimsiz şu koridora doğru, uzun koridora doğru gitmesini istemiyorsunuz bir sebepten. Bu çubuğu koyduğunuzda yani sanal duvar çekiyorsunuz. Sağ üst köşede şöyle bir haritayı temsil eden bir akordeon gibi bir kutucuk var. Onu seçtiğinizde çok katlı yönetim çıkıyor. 10 tane haritayı hafızaya alıyor, ama S serilerinde normalde 5 adete kadar şu favorilere kalp içine alarak kalıcı olarak saklayabiliyordunuz. S8'de bilmiyorum neden yazılım güncellemesiyle geliştirilebilir olduğunu düşünüyoruz. 3 taneye kadar favori almaya izin veriyor. İşte yeniden adlandır deyip haritaya isim verebilirsiniz. İşte silebilirsiniz. Vesaire vesaire. Burada hafızasında totalde 10 tane haritayı kayda alıyor. Şu kalple favoriyi aldığınız 3 taneye hiçbir şekilde müdahale etmiyor, kalıyor. Buradan sonra en alttaki bir sonraki temizlikte kayboluyor. Yeni yaptığınız temizliğinki en altta böyle kayan bir liste oluşuyor. Gelişmiş işlevler dediğinizde bölme odası. Burada işte şu odayla şu odayı seçtiniz. Alanları birleştir. Birleştirdikten sonra böl. Yeniden bölümleme dediği otomatik olarak haritanızdaki odaların kombinasyonlarını değiştiriyor. Şu yeniden isimlendirme. Hazır böyle isim de var. Buraya istediğiniz ismi de yazabilirsiniz. Çok katlı yönetim, o tam ev temizliğinde sağ üst köşedeki kısa yolun menü içindeki yeri. Programlı temizlik bildiğiniz üzere işte şu saatte şu alanı şöyle süpür, şu modda süpür, bir kere temizle, 2 kere temizle. Ne varmış? İşte seçili alan temizliği, üst ana menüyü bahsediyor. İşte seçili alan veya seçtiğin oda gibi gibi. Tekrarlanma, bir kez yap, günlük yap, hafta içi pazartesiden cuma yap, hafta sonu yap, ya da özelleştirip pazartesi, salı, çarşamba şu günler yap diyebilirsiniz. Temizleme raporları yaptınız. Robotunuzun yaptığı temizliklerle ilgili belli istatistikler tutuyor. Haftalık veriler, aylık veriler, işte kullanım süreniz, metrekare vesaire. Şu üstte yazıyor işte toplam alan, toplam süre falan. Birikmiş temizlik alanı 2,5 basketbol sahasına eşittir ve 17,3 saat tasarruf sağlar demiş. Böyle kısa kısa veriler veriyor. Örnek verelim. Şu en son yaptığımız temizliğe girdiğimizde şöyle size küçük de bir animasyonla robotun hareketlerini kayda almış. Bunu size izletiyor. Altta 3 metrekare alanı 2 dakikada yaptı şeklinde bilgi veriyor. Eğlenceli ses dediği, biliyorsunuz 360 S serilerinin tümünde Türkçe, şöyle gördüğünüz gibi genel ayarlar diyelim. Aileyle paylaşın dediği, uygulamanızı eşinizle, işte çocuklarınızla, annenizle, babanızla, sizin onayınızla başka bir cihazla paylaşmanız demek. Dot modu dediğimiz, şurada belirtilen sizin de seçeceğiniz şu saatle şu saat arasında robotun sesli komutları, yani işte şarja dönüyorum, temizlik yapmaya gidiyorum, işte paspas modu aktifleştirildi gibi gibi güzel Türkçeli, güzel ses tonunu bayanın dediği, sarf ettiği seslerin hepsini o saatler arasında kapatıyorsunuz. Yani işte gece temizlik yaptırıyorsunuzdur ya da evinizde küçük çocuk vardır. Rahatsız olmasını, uyanmasını istemiyorsanız bu modu kullanmanızı öneririm. Ben aktif olarak kullanıyorum çocuğumuzdan dolayı. Çarpışma önleme modunu seçtiğinizde işte perde gibi cisimlere daha hassas yaklaşıyor. Halıları temizlerken vakum gücünü arttırır. İşte bu halıda güç arttırma dediğimiz olay. Yani sessiz ve özür dilerim, düzeltiyorum. Standart moddayken, robotun vakum gücü standart moddayken belli bir kalınlıkta halının üzerine çıktığında ve belli bir dokuma yönüne göre robotun ana fırçasının halıda
daha çok dirençle karşılaşması, sürtünmesinden kaynaklı, dirençle karşılaşmasından kaynaklı gücünü arttırarak halıya çıktığını fark ederek halının dibine işlemiş kirleri daha yüksek bir emiş, yani güçlü moda geçerek standarttan vakumlamaya yarıyor. Halıdan indiği zaman da yeniden standart moda dönüyor. Şunu da göstereyim şu ana menüde. Şu altta size işte gelen bildirimler var. İşte burada bildirim ayarlarınız var. Evet, 360 markasının ilk modüler tasarımı olan 360 S8'i inceledik sizler için. İçerik hazırladık. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmaktan, bizleri çevrenizdeki dostlarınıza önermekten vazgeçmeyin diyorum.